Yeni bir ev, yeni bir hayat sandılar. Ama o evde o aileyi bekleyen bir varlık vardı. Ve herkese başka bir surette görünüyordu. Ben gazeteci yazar Mehtap Eral. Bugün size bir izleyicimizden gelen yaşanmış bir hikayeyi anlatacağım. Bir ailenin taşındığı yeni evde başlayan tuhaf olaylar, geceleri görülen bir çocuk ve sonunda ortaya çıkan korkunç gerçek. Siz de başınızdan geçen paranormal olayları benim anlatmamı isterseniz aşağıda göreceğiniz e-posta adresine yaşadıklarınızı detaylı bir şekilde yazıp yollayabilirsiniz. Şimdi yaşananları anlatmaya başlamadan önce sizden her zamanki ricamız lütfen kanala abone olun. Videolarımızı hype yapmanız ve like yapmanız biz tanımayan insanların önüne çıkmamız için çok önemli. Bunları yapmayı da unutmayın. Bu hikayeyi bize gönderen izleyicimizin adı Ceylan. Ceylan bu olayları yaşadığında henüz genç bir kız. O dönem yıllar 2008-2009 yılları arası. Bugün yetişkin bir kadın, hatta evli çocuğu var. Fakat o dönem ailesiyle beraber yaşıyor. 5 kişilik bir aileler. Anne, baba, Ceylan. Ceylan en büyük kardeş. Bir ortanca kardeşi var, Emre. Bir de en küçük kız kardeşleri var, Elif. Karadeniz'de yaşıyorlar. Baba inşaat işçisi, anne mevsimlik tarım işçisi. Kıt kanaat geçinen mütevazi bir aile. Ama mutlular, keyifleri yerinde çünkü sağlıkları iyi. Fakat bir müddet sonra ekonomik koşullar bu aileyi zorlamaya başlayınca anne ve baba farklı bir karar alıyor. Diyorlar ki biz bir Ege köyüne geçelim, Ege'de bir köye geçelim. Çünkü Ege'de turizm var ve inşaat sektörü buna bağlı olarak daha gelişmiş, daha çok bina yapılıyor, inşaat yapılıyor. Babanın orada daha kolay iş bulabileceğini, ekonomik sıkıntılarından biraz olsun kurtulabileceklerini düşünüyorlar ve ailecek toplanıp bir Ege köyüne yerleşiyorlar. Burada yaşadıkları evde mütevazı bir ev, bahçesi olan kerpiç bir evde yaşıyorlar. Ama baba çalışıyor, anne yine evi çekip çeviriyor, keyifler iyi. Yaşadıkları yerde komşular da çok cana yakın. Yani komşuluk ilişkilerinin olduğu bir yerdeler. Aileyi dört elle kucaklıyorlar. Hemen komşuluk yapmaya, gidip gelmeye, beraber yemek yapmaya, beraber yazlıklarını, kışlıklarını yapmaya başlıyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Burada yaşayan bir de kadın var, Nermin Hanım. Nermin Hanım'la ilgili şöyle bir durum var. Aslında bu o köyde yapılan, aslında Ege köylerinde çok da rastlanmayan ama burada rağbet gören dini sohbetlerin baş insanı Nermin Hanım. Evlerde kadınlar gündüz toplanıyorlar. İşte beraber yazlıklarını, kışlıklarını hazırlarken, turşularını yaparken, domateslerini kavanozlarken Nermin Hanım'la bir yandan da dini sohbetler yapıyorlar. Dua bilmeyenlere dua ezberletiyor. Bunun yanı sıra şöyle de bir durum var. Mesela diyelim ki yeni bebeğiniz oldu. Nazar değmesin diye Nermin Hanım'ı çağırıyorlar. Nermin Hanım okuyor, üflüyor. Genel olarak böyle muamele gören bir kadın, sevilen, saygı duyulan, sözüne itibar edilen bir kadın. Fakat görünüşüyle ilgili bir sıkıntı var Nermin Hanım'ın. Aslında boylu poslu, gösterişli ve sağlıklı bir kadın yaşına göre. Ancak yüzünde sıkıntı var. Yüzündeki anomali, asimetri doğuştan olmuş bir şey değil. Bilindiği kadarıyla sonradan olmuş bir şey ama kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Yüz kemiklerinin, elmacık kemiklerinin asimetrisi farklı. Biri daha yukarıda, biri aşağıda. Yüzünde bir eğrilik var. Ağzı bir tuhaf. Yemek yemesi falan o yüzden biraz sıkıntılı. Çünkü çenesini tam kapatamıyor. Burnu bir tuhaf. Olduğundan iri ve eğri. Kadının görseli sıkıntılı. Bir rahatsızlık geçirmiş gibi ama bilinen bir rahatsızlığı da yok. Buna ek olarak Nermin Hanım kocasını çok genç yaşta ve aniden kaybetmiş. Ondan sonra da hayatına bilinen kadarıyla kimse girmemiş, yalnız yaşıyor ve çocukları yok. Nermin Hanım buraya yeni taşınan Ceylan'la ve Ceylan'ın ailesiyle bayağı içli dışlı oluyor. Çünkü Ceylan'ın annesi de böyle ağzı dualı, bu tip inanışları olan, dini sohbetler yapmayı seven bir kadın. Dolayısıyla Nermin'le hemen ısınıyorlar birbirlerine. Nermin Hanım Ceylanların evine sık sık gidiyor geliyor. Hatta evde bir yemek yaptığı zaman ben tek başımayım, bu kadar yemeği kendim yiyemem diyor. Bol bol yapıyor. Ceylanların evine de götürüyor. Akşam hep beraber yemek yeniyor. Ondan sonra Nermin Hanım evine dönüyor. Böyle bir yakınlık yaşanıyor. Her şey böyle yolundaymış gibi giderken Emre bir gün, Ceylan'ın ortanca kardeşi, kahvaltı sofrasında annesiyle ablasına açılıyor. Diyor ki ben geceleri rüyamda garip şeyler görüyorum ve çok huzursuz oluyorum.
Ne zaman gece aniden uyansam bir kere kanter içinde çok terli uyanıyorum. Başucumda birisinin, bir kız çocuğunun oturduğunu görüyorum. Bu kız çocuğu küçük, 5-6 yaşlarında, biraz da böyle kilolu gibi, tombikçe, saçları sarı, lüle lüle, elleriyle böyle yüzünü kapamış, yüzünü göremiyorum ama benim başucumda bana bakıp bakıp ağlıyor. Emre bunu söyledikten sonra aile çok oralı olmuyor. Fakat Emre'nin gece uykularında böyle tuhaf rüyalar görmesi, bu kız çocuğunu görmesi ve tedirginlikleri devam ediyor. Birkaç zaman sonra bir gece Ceylan da benzer bir rüya görüyor. Rüyasında Ceylan'ın odasına bir kız çocuğu giriyor. Odada ayak ucunda Ceylan'a bakıyor. Ondan sonra Ceylan'ın odasından çıkıyor. Erkek kardeşinin Emre'nin odasına gidiyor. Ceylan yerinden kalkmak istiyor, kalkamıyor. Sanki üzerine karabasan çökmüş gibi yattığı yerde böyle kasılıp kalıyor. Ve küçük kız çocuğunun kardeşinin odasına girişini, kapıyı açıp içeri girip kapıyı kapatışını yattığı yerden görüyor. Ertesi sabah kalktığında Ceylan da gördüğü rüyayı annesine anlatıyor. Anne diyor, kardeşimin anlattığı kız çocuğu vardı ya rüyasında. Aynı rüyayı ben de gördüm. Ben de yüzünü göremedim. Ayak ucumdaydı. Yüzü karanlıktı. Böyle bir silüet gibi gördüm. Ama bir kız çocuğu olduğu belliydi. Ve Emre'nin odasına gitti gece. Odadan içeri girdi. Muhtemelen kardeşimi rahatsız etti. Ben böyle bir şeyler gördüm ama gerçek gibiydi. Ama rüya görmüşümdür. Niye böyle rüyalar görüyoruz diye tedirgin bir şekilde annesine anlatıyor. Kızı da bunu söyledikten sonra Ceylan'ın annesi önce biraz düşünüyor ve sonra diyor ki Ceylan, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu kız çocuğunu ben de rüyamda görüyorum. Siz korkmayın diye size bir şey söyleyemedim. Yeni eve taşındık, yeni çevre, hava değişimi, hani ondan diye düşündüm. Ama ben de rüyamda küçük bir kız çocuğu görüyorum. Fakat bu kız çocuğu kardeşine de yüzünü göstermiyor, sana da yüzünü göstermemiş ama bana yüzünü göstermişti. Yüzü yaşlı bir kadına, hatta Nermin Hanım'ın yüzüne benziyor. Bedeni bir kız çocuğu, ufak, fakat yüz Nermin Hanım'ın yüzü, hatta aynı Nermin Hanım'ın yüzü gibi asimetrik de bir surat. Ben de çok huzursuz oluyorum. Niye böyle bir rüya görüyoruz bilmiyorum. Okuyorum, üflüyorum ama geçmiyor. Görmeye devam ediyorum diyor. Fakat anne kız bunun üzerinde çok fazla durmuyorlar. Çünkü öyledir ya, bir şeyin adını koyamıyorsanız, anlamlandıramıyorsanız hani çok üzerine eğilip üzerinde böyle eşinmeye çalışmazsınız. Dolayısıyla hani gündemleri değişiyor. Başka şeylerden bahsetmeye başlıyorlar. Bu arada Emre de her geçen gün mahallede popülerliği artan bir genç delikanlıya dönüşüyor. Şöyle, Emre çok saygılı, terbiyeli, çalışkan, düzgün bir çocuk ve aynı zamanda da ufak bir çocuk ama çok yüzü gözü güzel, temiz yüzlü, hani böyle bebek suratlı bir çocuk. Dolayısıyla mahalledeki bütün kadınlar Emre'ye hayran. Yaşı büyük olan teyzeler diyorlar ki ay biraz daha büyüsün, bize görücü gelsin, bizim kızı alsın. Çok beğeniyoruz biz sizin oğlanı, böyle damadımız olsun, çok isteriz. Oğlu olanlar da diyorlar ki ya keşke bizim oğlan da sizin oğlana benzese. Ne kadar çalışkan, ne kadar saygılı. Biz bizim çocuklara da sizin çocuğu sürekli örnek gösteriyoruz diyorlar. Ceylan'ın annesine bu tip söylemler geldikçe Nermin Hanım bu işten tedirgin olmaya başlıyor. Aileyi korumak ister gibi bir tavırla bir gün Ceylan'ın annesine oturmaya geldiğinde diyor ki bak sakın bu mahallenin gazına gelme. Bunlar evlerine çalışacak, evlerine ekstra para getirecek adam arıyorlar. Öyle damat arıyorlar kendilerine. O yüzden de kendi kızlarını size eklemlemeye çalışıyorlar. O yüzden bunların gazına gelmeyin, bunlara oğlunuzu kaptırmayın. Sizin oğlunuz çok kıymetli bir çocuk, bundan iyisini yapabilir diye Ceylan'ın annesini etki altına almaya çalışıyor. Ceylan'ın annesi de zaten hiç öyle bir yerde değil. Yani hiç öyle bir şey aklında yok. Çocuk daha küçük, 16 yaşına gelmiş. En fazla şey diyor ya da daha zaten küçük. Ne evlenmesi, ne görücü gitmesi. Daha askerliğini yapacak. İşi var, gücü var yani. Biraz eli ekmek tutsun, çalışsın, hani ondan sonra düşüneceğimiz işler bunlar diyor. Ama Nermin Hanım'ın bu konuda bu kadar tedirgin olması, evlerine kadar gelip bunları söylemesi de dikkatinden kaçmıyor. Yine bir gece Ceylan uykusundan uyanıyor. Evin içinde bir tıkırtılar duyuyor. Yataktan kalkmak istiyor, ilk önce kalkamıyor, kalkmak istiyor, böyle karabasan basmış gibi bir duygu içine giriyor. Nefesi sıkışıyor, kalbi sıkışıyor. En sonunda zorlukla gerçekten böyle yatağın üstüne tutunarak, yatağın kenarlarına tutunarak kendini ayağa kaldırıyor. Sesin geldiği tarafa doğru gittiğinde kendini evin ortasında buluyor.
erkek kardeşinin odasının kapısının açık olduğunu görünce içine kötü bir his doğuyor. Kardeşine bir şey oluyormuş gibi. Bunun üzerine zorlukla, kendini zorlayarak erkek kardeşinin odasına gidiyor. Odaya girdiğinde gördüğü sahnenin şöyle olduğunu söylüyor. Emre yatakta yatıyor. Emre'nin üzerine bir karanlık çökmüş durumda. Böyle sis gibi, bulut gibi bir karanlık Emre'yi baskılıyor. Olduğu yerde sanki boğmaya çalışıyor. Emre de uykusunda, yatakta, kan ter içinde, nefes almakta zorlanıyor, boğuluyor gibi bir görüntü. Ceylan bunu görünce panik oluyor, çığlık atıyor. Odanın ışığını yakıyor. Işığın yanmasıyla, odanın aydınlanmasıyla birlikte çocuğun üzerindeki sis, karanlık perde yok oluyor. Fakat tabii Ceylan'ın çığlıklarına annesi, babası, küçük kız kardeşleri Elif koşarak geliyorlar. Diyorlar ki ne oldu, niye bağırıyorsun? Bu arada Emre de uyanıyor ama Emre hatırlamıyor bir şey. Yani ne yaşadığını hatırlamıyor. Ben de bunaldım falan demiyor. Ama Ceylan diyor ki kardeşimin üstünde bir şey vardı, nefes alamıyordu, çok bunalıyordu, anlatıyor. Diyorlar ki kızım yat, üstün açık mı kaldı, rüya mı gördün, kabus mu, tok mu yattın? Saçmalama, hadi yat uyu diyorlar. Ceylan'ı yatırıyorlar. Fakat bunu takip eden günlerde evdeki tuhaflıklar devam ediyor. Bir gün yemek yaparken Ceylan lavaboda yemek yapmak için kullandığı şeyleri musluğun altında akıtmaya çalışırken musluğun altındaki dolaptan tıkır tıkır bir sesler geliyor. Eli de sabunlu, eli bulaşık. Bakıyor böyle sanki rüzgar varmış. Hani cereyan yaparken böyle tık tık kapı hafif çarpar ya. Mutfak dolabının alttan böyle tık tık hafifçe çarptığını görüyor. Hemen elini kuruluyor, dolabın kapağını açıyor ve gördüğü şey şöyle. Anlattığına göre dolabın altında 2 büklüm olmuş. Kafasını dizlerinin arasına böyle sokmuş. Sanki katlanmış gibi küçük bir kız çocuğu bacaklarına sarılmış. Yüzünü kaldırmıyor. Yüzü yine görünmüyor. Orada musluğun altında 2 büklüm kendine sarılmış ağlıyor. Tabii Ceylan bunu görünce irkiliyor, böyle geriye doğru bir çekiliyor. Yani gayri ihtiyari dolabın kapağını kapatıyor. Sonra diyor ki ya ne oluyor? Tekrar dolabın kapağını açıyor, çocuk falan yok. Fakat Ceylan inanılmaz tedirgin oluyor bunlardan. Bunu takip eden günlerde bir gece Ceylan yine uyurken evin içinde yine bir tıkırtılar duyuyor. Bu sefer üstünde bir ağırlık yok, hatta kendini de enerjik hissediyor. Fırlıyor, kalkıyor yataktan ve gördüğü sahnenin şöyle olduğunu anlatıyor. Erkek kardeşi, o evin içinde görüp durdukları fakat yüzünü göremedikleri küçük kız çocuğu var ya, erkek kardeşi Emre yatak odasından çıkmış. Bu küçük kızın da elinden tutmuş. Hani sanki küçük kardeşini bir yere götürüyormuş gibi. Küçük kızla el ele tutuşmuş. Evin kapısından çıkıyorlar. Tabii böyle bir sahne görünce Ceylan ne oluyor diye kendi odasından dışarı çıkmak istiyor. Fakat hani yataktan rahat kalktı dedik ya, odadan çıkamıyor bu sefer. Böyle kendini dışarı doğru atmaya çalışıyor fakat böyle kilitleniyor. Zorlukla Emre'nin arkasından ilerliyor. Emre evin kapısından dışarı çıkıyor. Ceylan kapının oraya geliyor ve erkek kardeşinin, Emre'nin yol boyunca yanındaki küçük kızda ve küçük kızın elini tutarak aşağıya doğru yürüdüğünü görüyor. Gördüğü sahne şöyle. Nermin Hanım'ın evine doğru gidiyor Emre ve Nermin Hanım'ın evinin kapısı açılıyor. Emre ve küçük kız Nermin Hanım'ın evine giriyor. Kapı kapanıyor. Ceylan olduğu yerde bayılacak gibi oluyor. İlk önce dizlerinin üstüne yığılıyor. Tekrar kalkmaya çalışıyor ve o gün orada bayılıyor. Sabah kalktığında, kendine geldiğinde herkesten önce uyanmış oluyor. Sabaha karşı Ceylan uyanıyor. Kendini yerde, halının üstünde buluyor. Kalkıyor, daha herkes uyuyor. Hemen koşarak erkek kardeşinin odasına gidiyor. Emre yatağında yatıyor. Kendisi, Ceylan bir şekilde kendinden geçmiş sadece. Yine böyle kendinden şüpheye düşüyor. Ben rüyamı gördüm. Gerçekten bu oldu mu? Bu çocuk gece yarısı çıktı, bir yere gitti mi? Ne oluyor diye böyle bir tedirginlik yaşıyor. Annesi kalktıktan sonra olanları, gece yaşadıklarını annesine anlatıyor. Annesi de diyor ki ya ben de bir tuhaflıklar olduğunun farkındayım. Ben de gece evin içinde bir takım sesler duyuyorum. Ayak sesleri, tıkırtılar, kapı açılıp kapanma sesleri duyuyorum. Ama kendimi yataktan kaldıramıyorum. Kalkmaya çalışıyorum, olmuyor. Üstüme bir şey çöküyor, hareket edemiyorum. Ama ben de bir şeylerin yolunda olmadığının farkındayım diyor. Bu arada anne kız kendi aralarında ya buradan taşınsak mı acaba, bu evde bir uğursuzluk mu var, bir huzursuzluk var,
hani biz burada oturmasak falan diye konuşuyorlar ama zaten ekonomik koşullar çok iyi değil. Burayı da zaten uygun tutulmuş. Zaten bir yerden bir yere taşınmak mesele, Karadeniz'den gelmişler, dünyanın masrafı yapılmış. Hani babalarına ne diyecekler? Baba biz rüya görüyoruz, buradan taşınalım mı diyecekler. Yani bunun da olacağı yok. Dolayısıyla bunu bir şekilde kendi içlerinde halletmeye, bunun kendiliğinden bitmesini beklemeye başlıyorlar. Yine bir gün mahalledeki diğer kadınlarla evin bahçesinde oturmuşlar, hep beraber ekmek yaparlarken yine böyle Nermin Hanım dini sohbetler yapıyor, böyle bir şeyler anlatıyor oradaki diğer kadınlara. O gün o esnada oradan, o evin bahçesinin önünden Sadık amca adında orta yaşlı bir adam geçiyor. Sadık amcanın şöyle özel bir durumu var. Bize anlatılan kadarıyla Sadık amca o köyde aslında bilge gibi geçen, çok bilen, çok gören, çok okuyan, çok duyan, çok gezen bir adam. Fakat bazen çok bilince de biraz değişik olur ya insan. Çok derin düşünmeyen insanlar tarafından delirdi diye düşünülebilir ama aslında akıllı bir adam. Böyle tanımlayabiliriz. Sadık amca eşeğiyle beraber bu evin önünden geçerken Nermin Hanım'ı görünce birden pat diye duruyor. Ve Nermin Hanım'a bakmaya başlıyor. Kadınlar da Sadık amcaya bakıyorlar. Şimdi Sadık amca köydeki kadınları falan rahatsız eden bir adam değil. Son derece aklı başında ve ahlaklı bir adam. Yani onun böyle bir kadının gözünü dikip bakması ya da kadınlar bir yerde otururken dönüp onlara bakmaya başlaması çok beklenen bir davranış değil. Dolayısıyla Sadık amca kadınlara bakmaya başlayınca kadınlar da hep beraber dönüp ona bakmaya başlıyorlar hayırdır diye. Ve adam Nermin Hanım'a şöyle diyor. Sadık amca diyor ki, Nermin Hanım'ı göstererek, siz diyor bunu bilmezsiniz. Bunun yüzündeki nur bir gecede gitmedi. Bunun ağzındaki duaları ağzına yılanlar çaldı. Ondan sonra da yüzü bu hale geldi. Bir anda ortam buz kesiyor. Ve Sadık amca devam ediyor. Kocasının da eceli bunun yüzünden oldu. Nermin bir anda panik oluyor. Öfkeyle yerinden kalkıyor ama yüzü böyle alev alev. Zaten tuhaf olan suratı iyice böyle korkunç bir hale geliyor. Ve bulunduğu yerden adamın yanına gitmeden, şimdi normalde gidip böyle hırpalarsın çünkü haklıysan. Ama bulunduğu yerden adama bağırıyor. Sen diyor ne diyorsun, ne biçim konuşuyorsun? Ben diyor yüz felci geçirdim, ne alakası var? Kocam da diyor kalp krizi geçirdi, öldü diyor. Sadık amca ağzında bir şeyler yuvarlıyor, artık beddua mı ediyor, ne diyor belli değil. Yürüyor gidiyor. Fakat ortam buz kesiyor. Nermin öfkeyle kalkıyor, evine gidiyor. Bu adamı da diyor dinlemeyin bir daha diyor, yanınıza yanaştırmayın diyor. Zaten erkek adamın kadınlarla böyle konuşmasına etmesine ne gerek var köy yerinde diyor. Orada böyle lafını da yerleştiriyor, çekiyor gidiyor. Fakat Ceylan'ın bir şey dikkatini çekiyor. Bu kadar panik olacak ne var? Kız şimdi işkilleniyor. Ceylan da akıllı kız yani. Diyor ki yani insan kızar falan da kadın korktu diyor yani. Onu fark ediyor. Sonra akşam hatta annesiyle konuşuyorlar. Diyorlar ki ne biçim oldu? Tam o esnada kapı çalıyor. Nermin Hanım yine bir tepsi yemek yapmış, bir de lokma tatlısı yapmış. Evlerine gelmiş. Hep beraber oturuyorlar masaya, yemek yiyorlar. Tatlılar da böyle lezzetli görünüyor. Güzel güzel pişirmiş o lokmaları. Fakat bazıları farklı renk, bazıları daha farklı renk. Bir renk olanları özellikle ayırmış, Emre'ye yedirmeye çalışıyor gibi davranıyor. Emre diyor bak sen böyle seversin, bunlardan sen ye. Bunlar diyor güzel oldu, güzel pişti. Biz diyor hani açık renkleri yiyelim. Ceylan bunlardan falan hep işkillenmeye başlıyor. Hatta o akşam Nermin Hanım evine gittikten sonra annesine diyor ki ya anne, bu kadın ne zaman bizim eve gelse, ne zaman bir şeyler getirse, bir şeyler pişirip edip bize getirse, biz o akşam garip garip rüyalar görüyoruz. Evin içine garip garip şeyler yaşıyoruz. Ben bu kadından iyice işkillenmeye başladım. Biz bunun getirdiğini falan yemeyelim. Bu kadının diyor yavaş yavaş ayağını buradan keselim. Ceylan'ın annesi de yani aslında iyi niyetli bir kadın, bir şeylerin yolunda olmadığının da farkında, fakat biraz silik, yani böyle bir ayağa kalkıp evet hani keselim ayağını kardeşim, sen de bundan sonra bize gelme mesela. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Öyle bir kadın değil. Dolayısıyla farkında bu kadında bir sıkıntı olduğunu, adını tam koyamıyor, ayağını da kesemiyor. O gece lokmaları yediği gece Emre, Ceylan gece yine seslerle uyanıyor ve yine erkek kardeşinin Nermin Hanım'ın evine gittiğini görüyor. Ve bu sefer Nermin Hanım'ın kapıyı açtığını görüyor. Ve şöyle bir detay daha söylüyor.
Yanında bir kız çocuğu, küçük kız çocuğu yok. Oğlan kendi kendine gece uykudan uyanıyor, yatağından kalkıyor, Nermin Hanım'ın evine gidiyor. Ceylan bunu annesine anlatıyor, annesiyle bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki biz bir daha böyle bu oğlan kalkıp bu kadının evine gittiği zaman biz de peşinden gideceğiz, bunu yakalayacağız, basacağız. Çünkü genç delikanlı çocuğun 16'da olsa çocuk aslında ama hani ne işi var yaşlı başlı kadının evinde gecenin bir saatinde yani. Dolayısıyla bunlar anne kız ikisi uyuyormuş gibi yapıyorlar, uyumuyorlar, evde bekliyorlar. Gerçekten de bir gece yine Emre ayaklanıyor, gidiyor Nermin Hanım'ın evine giriyor. Bunlar da ana kız gidiyorlar. Ceylan annesinin bu arada eli ayağı boşalıyor tabii. Diyor ki ben giremem, ne göreceğimi bilmiyorum. Sen gir diyor. Ben diyor dışarıda bekliyorum diyor yani. Sen gir, ben diyor yüz göz olmayayım daha fazla. Ceylan kapıyı yumrukluyor, içeri giriyor Nermin Hanım'ın evine ve Nermin Hanım'la erkek kardeşini uygunsuz bir vaziyette yakalıyor. Bunun üzerine tabii kıyamet kopuyor. Ceylan kıyametleri kopartıyor. Bağırıyor, kardeşine vuruyor, bu kadını saçından tutuyor, çekiveriyor. Diyor ki sen ne ahlaksız kadınsın, oğlun yaşındaki çocukla utanmıyor musun? Sapık, bağırıyor, çağırıyor, kıyametleri kopartıyor. Kardeşini de yaka paça evden dışarı çıkartıyor. Bağırışa çığırışa evlerine giriyorlar. Bunun üzerine gürültülere baba uyanıyor tabii. Baba kalkıyor, diyor ki ne oluyor ya, ne bağırıyorsunuz gece yarısı? Anne de hemen o an aklına ilk gelen yalanı uyduruveriyor. Diyor ki Ceylan kardeşini yasaklı madde içerken yakaladı aşağıda. O yüzden kardeşine bağırıyor. Baba da diyor ki ben şimdi yüz göz olmayayım, ben onun yarın canını okurum diyor. Baba yukarı geri dönüyor. Bu arada Emre Chris sürekli olarak şey diyor, bağırmayın, komşulara rezil olacağız, kimse duymasın falan diyor. Kendini odasına kapatıyor, kapıyı kilitliyor. Ertesi gün oluyor. Sabah oluyor. Ceylan'la annesi Emre'yi tabii kıstırıyorlar. Diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Yaşlı başlı kadının evinde senin ne işin var? Bu diyor ki işte ben de diyor ne yaptığımı bilmiyorum. Bu diyor ve Emre bunun 2 aydır devam eden bir durum olduğunu söylüyor bu arada. Çıldırırsın yani. Ben diyor bir anda diyor bu kadın diyor çok cazip gibi görmeye başladım. Cazip gibi görmeye başladığı kadın da annesi yaşında eğri büğrü bir kadın yani. Hani şey yapmak gibi olmasın da. Ben diyor bu kadın bana çok cazip görünmeye başladı. İlk başlarda gitmek istemiyordum. Sonra sanki bir şey beni ona doğru itiyormuş gibi oldu. Hatta sanki siz de bana gece hadi beraber gidelim seni götürelim diyordunuz gibi hissettim. Böyle içimden öyle duygular geldi. O yüzden ben gidiyordum ama aslında gitmek istemiyorum. Böyle abuk sabuk konuşuyor yani. Annesiyle Ceylan tabii buna çok kızıyorlar. Kesinlikle yasaklıyorlar. Diyorlar ki bir daha o kapının önünden geçmeyeceksin yani. Boğarsın yani. Gerekirse bu evden de dışarı çıkmayacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Bunu yaptıkları gün Ceylan banyoya giriyor. Yıkanacak. Yıkanırken tam böyle saçlarını sabunluyor. Mıkır 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 önünde bir hareketler, bir sesler, bir ağlama sesleri, bir şeyler. Gözünü bir açıyor kız sabunlu kafa. Bir bakıyor küçük kız çocuğu ayağının önüne diz çökmüş, böyle çömelmiş. Hani Ceylan'ın önünde diz çökmüş gibi değil de olduğu yerde çömelmiş, ağlıyor. Ceylan tabii eli kafasında böyle kasılıp kalıyor kızı görünce. Kız birdenbire kafayı kaldırıyor ağlayan kız çocuğu ve suratı gerçekten Nermin Hanım'ın yüzüne benziyor. Aynı surat ama küçük kız çocuğu Ceylan'a bakıyor ve diyor ki Emre benim. Ceylan çığlık atıyor olduğu yerde, annesi koşa koşa banyoya giriyor. Tabii ortada görünürde bir şey yok. Ve bundan sonraki süreçte gün içinde bir annesi böyle evin içinde bir şey böyle bu tarafa doğru böyle bir cüce bir şeyler koşuyormuş gibi görüyor. Böyle oturuyorlar mesela. Buradan böyle cüce bir şey böyle koşuyormuş gibi yandan görüyorlar. Evin içinde böyle bir hareket, bir pıtır pıtır ayak sesleri, bir böyle bir tuhaflıklar evin içinde. Bunlar anne kız diyorlar ki bu böyle olmayacak, biz hocaya gidiyoruz. Hocaya gidiyorlar. Hoca bir bakır kasenin içine bir su koyuyor, bir ritüeller yapıyor. Bir kağıt koyuyor içine, üzerinde bir takım yazılar olan. Bozuk para koyuyor, bir anahtar koyuyor ve bir bakıyor bir şeyler var mı, ne oluyor diye. Böyle kendi kendine bir takım uygulamalar yaptıktan sonra diyor ki evet sizde büyü var. Size birisi büyü yapmış, bu çocuğa büyü yapmış, bu çocuğa aşk büyüsü yapılmış. Bu çok tehlikeli bir büyü. Bu evde yaşadığınızı anlattığınız şeyler bu büyüden sebep. Bu büyüyü bozmazsak bu iş bu ailenin dağılmasına ve sizlerin ölümüne kadar gider. Çünkü bu çocuğu elde edebilmek için, bu büyü öyle bir aşk büyüsü ki bu çocuğu elde edebilmek için bütün engelleri ortadan kaldırmak üzere yapılmış bir büyü bu. Engellerde kim? Ceylan, annesi engel.
Dolayısıyla Ceylan annesi de gerekirse ortadan kalkacak. Onların da başına bir felaket gelecek, bir şeylere sebep olabilir. O yüzden bu büyüyü bozacağız diyor. Bir takım hazırlıklar yapıyor. Emre'ye bir şeyler yediriyor, içiriyor. Böyle üzerine taşıması için bir muska veriyor. Bir suyun içine bir şeyler koyuyor. Bunları diyor içeceksin diyor. Sürekli diyor dua edeceksin. Sürekli tesbih çekeceksin. Sürekli namazlarını kılacaksın. İhmal etmeyeceksin. Bundan sonra diyor kendini dine, Allah'a emanet edeceksin. Allah'ın yolunda olursan, kendini Allah'a teslim edersen, dualarını eksik etmezsen sana diyor ne in, ne cin, ne büyü hiçbir şey zarar veremez. Kendini bu pislikten kurtarırsın diyor ve Ceylan'la ailesini gönderiyor bu şekilde. Sonrasında bize mailde yazanlardan öğrendiklerimiz şöyle. Ceylan bu işlerin ardından mahalleliyle uzun uzun konuşuyor. Hem Sadık amcayla konuşuyor. Sadık amcanın neden öyle söylediği, ne bildiğine dair Sadık amcadan bayağı bir şey öğreniyor. Artı köyde bazı kadınlar var. Bu Nermin Hanım'ın dini sohbetlerine katılmayan. Aslında köydeki insanlar genel olarak Nermin Hanım'a çok yakın davranırken ona yanaşmayan birkaç tane kadın var. O kadınlarla da konuşuyor. Hocanın söyledikleri, bu kadınlardan öğrendikleri, Sadık amcadan öğrendiklerini bir araya getirdiğinde ortaya çıkan bilgiler şöyle. Nermin Hanım gençken bir adamla evleniyor. Kocasıyla olan evliliklerinden bir kız çocuğu oluyor. Fakat Nermin ahlaksız bir kadın aslında, yani bunu söyleyelim. Ve yaşı küçük, erkeklerden hoşlanıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ve kocasını küçük yaşta bir erkekle aldatıyor. Kocası bunu öğrenince kocasıyla çok kötü birbirlerine giriyorlar. Kocası hatta Nermin'i dövüyor. Nermin kocası ölsün diye, boşanılamıyor çünkü bir şekilde. Kocası ölsün diye kocasına ölüm büyüsü yaptırıyor. Büyü yapıldıktan sonra kocası beklenmedik bir şekilde, ani bir şekilde hayatını kaybediyor. Apar topar defnediliyor, gömülüyor. Fakat Nermin o günden sonra bir tuhaf oluyor. Nasıl tuhaf oluyor? Anlatılana göre rivayet o ki Nermin'in kocasının ölmesi için yaptırdığı ölüm büyüsü o kadar sıkıntılı ve riskli bir büyü ki bununla ilgili Nermin ödemesi gereken bedeller var. Ve Nermin bu bedellerin hepsini ödeyemediği için bu büyüyü yapmak üzere işbirliği içinde olduğu bir takım güçler Nermin'i çarpıyor. Ve suratının o hale gelmesinin sebebi de bu. Aradan yıllar geçiyor. Bir kısım insan bunu unutmuyor. Yani Nermin'in kocasıyla olan ilişkisini, başka bir adamla ilişkisini bilen var, bilmeyen var. Bunu unutan var, ya kadına iftira attılar diyen var. O yüzden Nermin'in köyün içindeki insanlarla ilişkileri farklı farklı. Bir kısım bu kadından nefret ediyor ve uzak duruyor. Ve olan bitenlerden Nermin'i sorumlu tutuyor ve böyle rivayetler var. Bir kısımda diyor ki ya bunlar dedikodu, öyle şey olur mu? Hani kadın yüz felci geçirdi falan diyor. Köy yani o şekilde ikiye bölünmüş durumda. Fakat Ceylan kendi yaşadıklarını bildiği için evin içinde yaşadıkları ortada. Dolayısıyla Nermin'den uzak duran ve Nermin'in aslında kötü bir kadın ve bir büyücü olduğunu söyleyen tarafa daha yakın duruyor. Hocanın yazdığı muskalardan, yazdığı dualardan sonra Emre düzeliyor. Yavaş yavaş kendine geliyor. Ailenin düzeni normale dönüyor. Başka bir köye taşınıyorlar, yer de değiştiriyorlar. Yıllar sonra 2025 yılının Aralık ayında Nermin Hanım'ın ölüm haberi geliyor. Köydekilerin anlattığına göre Nermin Hanım çok zor can vermiş. Ölmeden önce günlerce yatağında tepinmiş. Öldükten sonra Nermin Hanım'ın cenazesini yıkayanlar yüzünün daha da çirkinleştiğini, hatta sanki karardığını söylemişler. Yine yıkayan kadınlar demişler ki yerinden zor kaldırdık, çok ağırdı, hatta tabutu da çok zor taşındı, sanki Nermin'i toprak almak istemedi demişler. Bize ulaşan izleyicimiz Ceylan bugün evli, kendisi anne. Emre de evli, iş güç sahibi, çocukları var. En küçük kız kardeşleri Elif de evlenmiş ama onun henüz çocuğu yok. Ceylan'ın bize dediği şu: İster inanın, ister inanmayın. Yaşadıklarımız böyle, biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Aradan yıllar geçti, hala unutamıyoruz. Nermin Hanım öldü ama ardında bıraktığı karanlık kolayca gömülmedi. Ve bu hikayenin asıl yükü, yıllar geçse de yaşadıklarını unutamayan bir ailenin üzerinde kaldı.